Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, sizlerle en son bu tatlış bebeğimizin bu peruk saçlarını zincir üzerine ördüğümüz saçlarımızı yapmıştık. Ben 5 arttırmada kalmıştım. Ve ondan sonra 2 gün sürdü. Gerçekten o kadar zahmetli ki saçları yapmak. Ama sonuç çok güzel. 2 gün sürdüğü için anca çekebiliyorum şimdi. Ve en son arttırma olarak 8 tek 1 arttır, 8 tek 1 arttır, 6 tekrar yapıyoruz. Ve ondan sonra saçlarımızı takıyoruz. Ve saçımın ben yarısını taktım. Diğer yarısını da bıraktım. Siz isterseniz tamamına kadar da saçlarınızı yapabilirsiniz. Benim şu kadarcık ipim kaldı. O yüzden bıraktım. 100 gram ipten bu kadar kalıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi saçlarımızı bebeğimize dikelim. Bunlar öne gelecek. Şöyle yarısı. Tam orta sihirli halka başladığımız yerle kafadaki başladığımız yer aynı yere getiriyorum. Şu şekilde toplu iğnemle önce bir tutturacağım. Önce bir ayarlayalım. Prova yapalım. Şu şekil. İyice böyle çekerek gerdirerek yapalım. Evet, kafamı güzelce yerleştirdim arkadaşlar. Bu arada bu toplu iğnemi çok sormuşsunuz. Buna tarifini verir misiniz diye. Bunu zaten daha önce geçen aylarda sizlerle beraber örmüştük. Bunun da tarifini yine oynatma listesinden tıklayarak aşağılardan sırasıyla bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi peruğumuzu kafamızla dikeceğiz. Yine iğne ardı tekniğiyle dikiyoruz. Şöyle ipimi şimdi geçirdim. Ben ipimi koparmış oldum. Aslında koparmayın. Şimdi şuradan başlıyorum. Hep iğne ardı dediğimiz bir arkaya, öne doğru değil de bir arkaya gidecek şekilde dikme tekniği. Ucu küt olan iğnemi taktım. Ve her dikişte bir arkaya gidiyorum. Şöyle bir sık iğne arkaya gidiyorum. Şöyle derinden alıyorum iğnemi, elyaf'a iyice girecek şekilde. Yine bir arkaya gittim. Derin aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde dikeceğim. Bir daha gösterelim. Hemen bir arkaya gidip derin alıyoruz. Bu şekilde dikmeye devam edelim. Evet, saçlarımın dikiş işini bitirdim arkadaşlar. Şöyle de girerek içinden geçirip düğüm atacağım. Şöyle başka bir noktadan çıkalım. Evet, bitirdik. Evet, saçlarımız da tamam. Şu şekil çok tatlış bir kızımız oldu. Bakar mısınız? Yani saçlar insanların ne kadar değiştirir. Aynı oyuncakları da öyle. Evet, kafamız hazır. Şimdi boynumuz için arkadaşlar ben evet, boyun ve kafa arasına şöyle bir karıştan biraz az olsun
Elektrik borusu takacağım. Buna benzer işte tel kullanabilirsiniz. Elektrik teli 2-3 katlı yaparak. Bunun dışında su borusu, biraz doğal gaz borusu var biliyorsunuz, su borusu beyaz. Bunlar için uygun değil. Onlar daha büyük bebekler için. Bunlar için çok ağır olur. En güzeli, en hafifi elektrik borusu. Bunu da elektrikçilerden temin edebilirsiniz. 1 metre boyunda satıyorlar. Bunun dışında mesela evde tükenmez kalemin içini çıkararak da o tarzda bir şeyler de yapabilirsiniz. Buna döner kafa yapmak istedim ama ben beğenmedim. Bayağı yaptım, ördüm, içine taktım ama o şeyi yakalayamadım. Bozdu bana göre oyuncağı. Siz isteyen onu döner kafada yapabilirsiniz. Tecrübeli olan arkadaşlar, daha önce yapanlar. Şimdi bunu takmak için kafamdan şöyle parmağımın iyice yerini açıyorum. Tekrar gövdemde de öyle. Parmağımla aşağıya kadar veya bir şiş yardımıyla, kalın bir şiş yardımıyla böyle yerimizi açalım. Şöyle dik olarak, dik vaziyette bir yandan ite ite şöyle güzel takalım. Sonra şuradaki boşluğu da dolduracağız arkadaşlar. Bakın bu şekil yerleştiriyoruz. Sonra dikeceğiz. Önce şu son dolgularımı yapacağım. Boynum şu an çevresi boş. Şu boşluğu da yine şöyle elyafları makasımın ucuyla içeriye ite ite dolduracağım arkadaşlar. Bunları da yaptıktan sonra dikime başlayacağız. Böyle çok sorular geliyor. Bir şey takmak zorunda mıyız? Takmasak olur mu diye. Takmak zorundayız çünkü boynun, gövdenin ve kafayı dik, sağlam tutması için böyle bir iskelete ihtiyacı var. Nasıl bizim içimizde kemikler var, bizi, kafamızı tutan. Bunun da bir gerekli. Mesela hayvanlarda bu gerekli olmuyor. Boyunları olmadığı için. Bu boynu uzun. O yüzden oyuncağımızın uzun ömürlü olması için takmamız gerekli. Şimdi ben doldurayım arkadaşlar. Evet, boynumu güzelce doldurdum. Gördüğünüz gibi sert oldu. Şimdi kafamıza dik olarak geçiriyoruz. Evet, şimdi bunu güzelce dikelim. Evet, kafamızı dikmek için arkadaşlar ucu küt olan iğneleri tercih edelim. Etam iğnesi dediğimiz iğnelerden. Ve şimdi bir kafadan alıyoruz. Şöyle küçük bir ilmek. Ve hemen alttan aynı hizadan bir boyundan, hemen karşısı kafadan. Çok sık olacak. Hiç atlamayacağız sık iğnelerimizi. Yine bir alta iniyorum. Şöyle hemen hiç atlamadan, dediğim gibi atlarsanız kötü olur. Hemen karşısı. Her sık iğnemize gelecek şekilde. Yani şöyle atlamayacağız. Atladığınızda şuradaki boşluk kötü görünür. Hiç atlamak yok. Atlama dediği mesela şurası şimdi bizim yerimiz. Ama burayı değil de şuradan devam ederseniz buradaki görünür, kabarık durur. O yüzden bunları ihmal etmeyelim. Önemli detaylar. Böyle muntazam yaparsanız hiç dikişiniz belli olmaz. Gördüğünüz gibi. Böyle sıra sonuna kadar
dikmeye devam ediyoruz. Evet, boynumun dikiş işlemi bitti ve şimdi ipimi burada kesmiyorum. Yoksa kestiğinizde ip sonra sökülme olabilir. Gizli olarak hemen bir noktadan girip başka bir yerden çıkıyorum. Buradan da tekrar aynı yerden başka bir yerden çıkıyorum. İpimi uzaklaştırıyorum oralardan. Yani buradan keseceğiz. Sonra biz çıkma durumu olmasın diye. Şimdi hemen dibinden kesiyorum. Orada zaten kaybolacak. Evet, şimdi kafamızı da diktik gövdemizle. Evet, böyle bir tatlı kız meydana geldi. Şimdi artık bebeğimizi giydirelim. Fazla çıplak kaldı, üşümesin. Hemen bluzuyla başlayalım. Şimdi ben 2 parça öreceğim arkadaşlar. İçine bir bluz öreceğim. Üstüne de kabarık bir askılı el eteğini yapacağım. Siz de kendi renklerinizi belirleyebilirsiniz. Hangi renkte yapmak istiyorsanız. İkisi de zaten aynı dokuda. Kartopu, amigurumi koton gibi. Bu da aynı kalınlıkta. Bu zaten kartopu, amigurumi koton veya periya da olabilir. Üzerine etiketlerini çünkü açınca atıyoruz. O yüzden bilemiyorum. Periya'ya da çok benziyor. Sanırım bu periya. Dediğim gibi periya da olabilir. Çünkü kalınlıklar hepsi aynı arkadaşlar. Şimdi hemen bluzumuzla başlayalım. Evet, şimdi bir tane sabitleme zincir ile başlıyoruz. İpimi sabitledim. Bundan sonra 31 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31 zincir çektik. Şimdi ipimi üzerine alıyorum. 2 tane atlıyorum ve üçüncüye trabzan yapıyorum. Bu şekil çift yapacağım bunu. 2 tane yaptım. Şimdi bir tane tek batıyorum. Tek trabzan. Çok uzun çekmeyin arkadaşlar. Kısa sıkış olması olsun, derli toplu. Bir çift yaptım. Yani sıra sonuna kadar bir çift, bir tek yapıyoruz. Bir çift, bir zincirime 2 tane sık iğne yapıyoruz. Trabzan. Bir zincirime de tek. Sıra sonuna kadar bu şekilde şöyle iyice göstereyim size. Bakın şu V gibi olanlar çift, şunlar tek, çift, tek. Sıra sonuna kadar hepsine bir çift, bir tek yapıyoruz. Evet, ben örmeye devam ediyorum. Son zincirlerime gelmişken şuradaki ipimizi elim için şöyle bu şekilde tutarak zincirlerimin üzerinde bunları da içeriye gizlemiş oluyoruz. Arada yani ip yürütmüş oluyoruz. Bakın içeride kalacak şimdi. Şöyle tutturduğumda ipimi de gizlemiş oldum. Bunlar da küçük detaylar, muntazam olması için. Evet. İpimiz artık arada kaldı. Evet, en son çiftle bittim arkadaşlar. Çiftle başlamıştım. Çift trabzanla bittim. Şimdi sizin
İpinizin kalınlığına göre değişebilir. O yüzden her ördüğümüzde kontrol edin. Sayılarımız bakalım tutuyor mu diye. Çünkü eğer ipiniz ince ise, bu çok bebe ipiyle örüyorsanız mesela, bu da küçük olacaktır. Sayıları tutmayacaktır. O yüzden bu şekil bebeğimize giydirelim, üstüne tutup şöyle arkaya baktığınızda birbirine kavuşuyor mu diye kontrol edin, kavuşuyor mu? Şimdi buraya düğme deliği yapacağız. Düğme yapacağımız yer gördüğünüz gibi birbirine kavuşuyor. Sizin de bu şekilde ise devam edin. Bu doğru yolda olduğunuzu gösterir. Eğer kısaysa zinciriniz az geldi demektir. Zincirinizi biraz daha uzun çekmeniz gerekir. Şimdi 5 tane zincir çektim ve hemen karşıdaki zincirimin dibine battım. İlmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum ve içerisinde 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu bizim düğme deliğimiz. Sağlam olsun diye böyle sık iğne yapıyorum. Sadece zincir yaptığımız zaman zamanla kopma oluyor. Evet, ben şimdi küçük bir düğme deliğine göre ayarladım. Ve bu şekilde yaptık. Birinciye batıp 2 zincir çekiyorum. Aynı deliğe battım. Ve bu sefer arkadaşlar çiftle başlayacağım. Bir çift, bir tek. Bir çift, pardon. Evet, ikinci sıramızda bir çift, iki tek, bir çift, 2 tane örüyoruz. Bir sık trabzana 2 tek. Sıra sonuna kadar bir çift, 2 tek. Ben en son çiftle bitiyorum. Çiftle başlamıştım. Çiftle bitiyorum. Çok da bu sayıları takılı kalmayın arkadaşlar. Kıyafetlerde çok da hani bir iki sayı önemli değil. Şu an gördüğünüz gibi çift, en sonki tek kalana çift yapacağım. Ve ikinci sıramızı bitirmiş oldum. Bu şekilde bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift devam ediyoruz. Evet, toplamda 59 tane trabzanım oldu. Sizin de 60 da olabilir, 58. Bu tür dediğim gibi sayılara takılı kalmayın. 2 zincir çekip dönüyorum ve bu sıramda hepsine tek trabzan yapıyorum. Hiç arttırma yok. Hepsine bu şekil tek batıyorum. Ben de kapıya bakayım. Evet, 4. sıramızdayız. 2 tane zincir çektim ve ipimizin üzerine alarak trabzan yaptım. Tekrar aldım. İkinci aynı yere 2 defa trabzan yaptım. Çift oldu. Şimdi 9 taneye tek trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, başta bir çift yaptık. Ondan sonra 9 tane tek yaptık. 10 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar 11.'ye batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. ilmeğime batarak yine 20 tane trabzan yapacağız. Bununla beraber 20 trabzan yapalım. Evet, 20 tane trabzanımı ördüm. Şimdi yine 10 zincir 3 4 5 6 7
8, 9, 10 ve yine 10 tane atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11.'ye batıp 9 trabzan tek batıp en sondaki 10'uncuya çift yapacağız tekrar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 taneye tek trabzan yaptık. Sonuncu tek kalana da çift yapıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4. sıramızı bitirdik. 5. sıramızdayız. Yine 2 zincir çekip dönüyoruz. Evet, ilk sık iğneme battım. Evet, ilk baştakine çift battım arkadaşlar. Ondan sonrakilere tek battım. Zincirin üzerine geldim. Bunlara da yine tek batıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizin içerisine tek trabzan yapıyoruz. Yine en sonu tek kalan trabzanıma da çift batacağım. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet, 5. sıramı bitirdim arkadaşlar ve 64 tane trabzanım var. Ve ondan sonra ben düz örüleceği için devam ettim. 5'ti bu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani toplamda 2, 4, 6, 7 sıra daha ördüm. Toplam yukarıdan aşağı 12 sıra. Dönüşlerde yani en sonlarda birer arttırma yaptım. Biterken yani 3 tane arttırma yapmış oldum. 64'tü. 65, 66, 67 oldu en son. Sadece bitiş sonlarında. Şurada daha bir rahat olsun diye. Bebeğinizi ara ara giydirerek şu biterken bir tane arttırma yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bitirdim ben gövdemi, boyunu ve ters sık iğne yaparak oyasını yapacağım. Bu arada ikinci düğme deliğimi de 9. sıraya geldiğimde yaptım arkadaşlar. Yine 5 zincir çekip dönüp sık iğne yaptım. Bunu da unutmayalım düğmelerimizi. Şimdi oyamızı yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Böyle döndürmeyeceğiz kıyafetimizi. Yine düz ayarındayken tığımı geriye doğru döndürerek ters sık iğne yapıyorum. Bu şekilde geriye döndürdüm. Tekrar geriye döndürüp normal sık iğne yapıyorum. Geriye doğru döndüğü için bir çapraz bir görüntü alıyor. Bu da çok kibar bir oya oluyor arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimi yapacağım. Evet, sıra sonuna geldim ve ipimi kesiyorum. Çok dipten kesmiyorum çünkü bunu içeride böyle saklayacağız arkadaşlar. İplerimiz temiz olsun diye. Evet, bu şekilde iplerimizi içeriye doğru çekelim. Düzgün bir görüntü olsun. Evet, böyle devam edelim içeriye saklamaya. Evet, kol kısmına da eteğimin renginden bu şekilde bir fırfır gibi görüntü yaptım. Arkadan başlıyorum. Önden değil, arkadan ipimi sabitliyorum. Ve bluzumun arka kısmından şöyle bir noktadan sık iğne yapıyorum. Her bir ilmeğin içerisine sık iğne.
Şunların içinde mesela 2 tane yapacağım. İlmeğin içine batıyorum. Orada bir delik görüntüsü olmasın diye. Sıra sonuna kadar hepsine tek batıyorum. Evet, şimdi aşağıya geçtim. Bu arada arkadaşlar, buradaki iplerimizi de hep içinde böyle yürütelim. İçinde kalsın şuradaki iplerimizi de tığımızın üstüne alalım. Temiz bir çalışma olsun. Evet, sıra sonuna kadar hepsine tek sık iğne yaptım arkadaşlar. Evet, benimki 26 tane sık iğne oldu. Şimdi ilk örneğe batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve yanındakine battık. Yine 1, 2, 3 zincir yanındakine. Sıra sonuna kadar hep 3 zincir çekiyoruz. Yanındaki sık iğneye batıyoruz. 1, 2, 3 ve dibine değil yandakine. 1, 2, 3 hemen yanındaki sık iğne bitene kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. İlmek kaydırarak ipimi kestim arkadaşlar ve içeriden gizledim. Şimdi hemen eteğimizi örelim. Evet arkadaşlar, ben bebeğimin bluzunu giydirdim. Şimdi eteği içinde prova yapmamız lazım. Siz de kendi bebeğinize bir 70 tane bir zincir çekin nasıl oluyor diye. Şu an ben 70 zincir çektim ve iyi geldi, tam geldi bu şekilde. Şimdi siz de dediğim gibi kendi bebeğinize göre ayarlayın. İp farkı olabilir çünkü. Şimdi 70 zincir çektim. Bebeğimiz de burada bizim eteğini beklesin. İkinci zincirime, yani sıra sonu kadar hepsine tek sık iğne yapıyorum. Odaklayalım. Evet, sıra sonuna kadar her zincirimin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bunu 2-3 sıra yapacağız. Geri döneceğiz yani biraz sonra. Evet, böyle örmeye devam edelim. Şu şekil hepsine tek tek batıyoruz. Evet, sırasına kadar hepsine tek battım arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum ve geri dönüyoruz. Şimdi buradaki sık iğnelerimize hep tek sık iğne yapacağız. Hepsine tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekil devam edelim. Evet, toplam 3 sıra eksiltme artırma yapmadan sık iğne ördük arkadaşlar. Şimdi burada bir düğme deliği yapacağız. Yine 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. İlk ilmeğimize batıyoruz. İlmek kaydırdım. İçerisine yine 5 tane sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, hatta 6 dolduracağım. Şurada bir boşluk kaldı. 6. Evet, düğme deliğimizi de yaptık. Şimdi iki ucu birleştirerek eteğimizi döne döne öreceğiz. Şu şekil düğme deliğini şöyle üzerine getireceğimiz yerin hizasından hemen ilk sık iğneye batarak birleştirdik. Şöyle düğme deliği üstüne gelecek.
Bir, iki zincir çektim ve ilk ilmeğime batıyorum. Trabzan yapıyorum. Tekrar yani tığımın üzerine alıyorum. 2 seferde çıkıyorum. 1, 2. Tekrar tığımın üzerine aldım. Bütün ilmeklerime çift batıyorum. 1, 2. 2 de çıkıyoruz yani. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsine trabzan yapıyoruz. Tekli trabzan. Tığımız üzerine aldık bir kere. Bir tane aldığımız için tek gidiyoruz. 2 tane aldığımızla ikili trabzan. Şu an tekli. Bir tane aldığım için bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Her ilmeğimizin içine 2 tane. Evet, sıra sonuma geldim ve ilk başladığım trabzanıma batarak ilmek kaydırıyorum ve birleştirmiş olduk. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Hatta 2 olsun, çok kabarık olmasın. Ve aynı yere batıyorum arkadaşlar. Evet, bu sıramızda da bir tek bir çift yapacağız. Şu an çift yaptım. Tekrar bir tek bir çift. Sıra sona kadar bir tek bir çift. Bu şekilde gördüğünüz gibi şu V olanlar, V şeklindekiler arttırma oluyor. Şunlar tek olanlar. Arttırmalarımız zaten yine arttırmanın içine denk geliyor. 2V, 2V şu şekilde alt alta. Şimdi sıra sona kadar tekrar ediyoruz. Bir tek, bir çift. Evet, devam edelim bu şekilde. Evet, eteğimizin ikinci sırasını bitirdim. Yani trabzan olarak. Şurası beliydi. Burası kabarık yeri. İkinci sıra bitti. Şimdi yine ilk başladığımız trabzanımıza ilmek kaydırarak burayı düzleştirdik. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Ve hepsine bu sefer tek batıyoruz. Tek trabzan. Sıra sonuna kadar her trabzanımıza bir tane yapıyoruz. Tek batıyoruz bu şekilde. Evet. Böyle örmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eteğimi şu an 2 sıra düz ördüm. Fakat çok uzun süreceği için bayağı bir 2 sıra bile vakitim çok aldı. Aşağıya kadar örmesi çok uzun zaman alacağı için artık videomu burada sonlandıracağım. Ben bu arada artık bir günden biter, 2 günden biter. Çünkü saç gibi etek elbise örmekte çok vakit alıyor. O yüzden de zaten süremizi de bayağı açtık. Burada bitireceğim videoyu. Ben eteği örmeye devam edeceğim. Sizler de yine şu iç çamaşırının görüntüsünü kapatacak kadar mesela şeyde koltuk altında şu an şöyle yüksekte olacak eteğimiz. Şöyle askıları olacak daha sonra. Ve dediğim gibi en azından bir şuraya kadar öreceğim. Sonra karar vereceğim. Tekrar altına da birkaç sıra da bununla öreceğiz. Şimdi evet, bir dahaki videoya kadar bunları örelim. Zaten sizin de çok vaktinizi alacaktır. Hemen bitmeyecektir. Evet, bu videomuzda sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çok pardon. Hepinize yapıyorum. İyi geceler. Hoşça kalın.